Arkadaşlar merhabalar, eğitim serimizin 31. videosundayız. Bu videoda aslında basit, dinamik bir dashboard oluşturmaya çalışacağız. Şimdiye kadar bahsettiğimiz pivot tablo özelliklerini ve akabinde bahsettiğimiz pivot chart yani pivot tabloya bağlı oluşturduğumuz grafiği kullanarak aslında şimdiye kadar görmediğimiz formülleri kullanmadan nasıl bir dashboard, bir analiz oluşturabiliriz bundan bahsediyor olacağız. Aslında pivot chart'tan bahsederken küçük bir analiz oluşturduk. Ama şu an bunu çok daha sistematik tasarlayarak ve ne istediğimizi bilerek ve tüm verimizin tüm analizlerini aynı sayfada görebileceğimiz bir dashboard tasarlayacağız. Ve arkadaşlar bir analiz oluştururken de aslında nasıl yaklaşmamız gerektiği ile alakalı da bir ön fikrimiz olsun istediğim için de böyle bir videoyu araya koymak istedim. Dolayısıyla hemen başlamak istiyorum. Arkadaşlar ben pivot tablo ile alakalı tüm seride aynı veriyi kullandım ama direkt bu videoyu izleyenler için hızlıca hemen verimden bahsedip başlamak istiyorum. Belli saç ürünlerimiz var. O ürünlerin ambalajlarına ait kategorilerimiz var. Hangi satış sorumlusunun hangi tarihte o üründen kaç adet sattığı, birim fiyatı o ürünün ve birim fiyatlarla adetlerin çarpımı olmak üzere de toplam satış tutarı olmak üzere sütunlarımız mevcut. Dolayısıyla hemen arkadaşlar başlamak istiyorum. Ve arkadaşlar benim bu analizi oluştururken yani dashboard oluştururken ki temel amacım da şunu göz önünde bulundurarak izlemenizi istiyorum. Bu veriyle alakalı tüm filtrelemeleri yapıp aslında ulaşabileceğim her veriye bir sayfada ulaşabileceğim şekilde bir analiz tasarlamaya çalışacağım. Siz de daha sonra kendiniz oluşturacağınız zaman da bu bakış açısıyla ya da ihtiyacınız, isteğiniz neyse ona göre tasarlamayı düşünebiliyor olmanızı istiyorum. Dolayısıyla hemen başlayalım. Direkt arkadaşlar geliyorum verimin ortasına. Öncelikle bir tablo formatında oluşturuyorum. Daha sonra ekle sekmesine geliyorum ve pivot tablo oluşturmak istiyorum yeni bir sayfada. Buraya da hemen tables diyelim. Arkadaşlar ne yapmak istiyorum öncelikle? Ben kategorilerim ve toplam tutarımın olduğu bir grafik oluşturmak istiyorum. Ama onun yanında da aynı şekilde bakın kopyalıyorum CTRL-C ile ve altına geliyorum CTRL-V ile. Aynı şekilde ürünlerimin yanında da toplam tutarlarımın olduğu bir grafik istiyorum. Ve aynı şeyi adetler içinde de yapmak istiyorum. Bakın yanına hemen ikisini de kopyalıyorum. Aynı veri olduğu için direkt buradan değiştirebilirim üzerine gelip istediğim tablonun. Buraya bu sefer adeti ekliyorum. Aynı şekilde bir altındakine de tıklayıp totali değiştirip adete ekliyorum arkadaşlar. Ve bir yanında da şu bulunsun istiyorum. Yine aynı şekilde toplam tutarlar benim kategorim ve ürünlerime özel olsun istiyorum. Yine şu ikisini hatta şöyle CTRL-C diyelim, CTRL-V diyelim. Ama burada tutarlar olsun yine istiyorum. Yine buraya da tıklayıp tutarı ekliyorum, adeti kaldırıyorum. Ama şunu görmek istiyorum arkadaşlar. Daha önce pivot tablodaki belli başlı analizlerimizden videolarda bahsetmiştik. Ben bu kısmı sadece toplam olarak görmek zorunda değildim. Maksimum, minimum, ortalama belli başlı değerlerde görebilirdim. Ya da yüzde olarak belli işlemler yapabilirdim. Nasıl yapıyordum arkadaşlar? Şuradaki alan ayarlarına gidiyordum. Ya da sağ tıklayıp şuradan bu şekilde görüntüle kısmına gelip buradan istediğimi ya da more options deyip daha fazla seçenek deyip istediğimi görüntüleyebiliyordum. Ben grafiğimde şunu görmek istiyorum. Toplam satış tutarının yüzde kaçı bu kategoriye göre olsun. Yani şunu seçmem gerekiyor arkadaşlar. Ve aynı işlemi bir altındaki kategoriler değil ürünler için oluşturduğumda tabloda görüntülemek istiyorum. Ve aynısını yapıyorum arkadaşlar. Ve en sona da satış sorumlularımla alakalı bir tablo eklemek istiyorum. Yine bir tanesini geliyorum. CTRL-A ile seçiyorum. CTRL-C'ye basıyorum. Kopyalıyorum ve CTRL-V'ye basıp yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuraya satış sorumlularımı ekliyorum. Burada yüzde olarak bulunsun istemiyorum. Şu özelliği no calculation olarak değiştiriyorum. Toplam tutarın yanında bir de adet bulunsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu böyle hazırladım ama toplam tutar miktarı, toplam adet miktarının yanında çok büyük olduğu için grafikte ikisi yan yana gözükmeyecek. Yani bunun sütunları çok büyük olduğu için şu küçük değerler yanında gözükmeyecek. Ve ben aslında şunu görmek istiyorum. Bu toplam satış tutarından ziyade bir satış sorumlusunun ortalama ne kadar satış yaptığını görmek istiyorum tutar olarak. Bakın sağ tıklıyorum. Bu sefer de buradan Summarize Values by'dan Average'ı yani ortalamayı seçiyorum. Bildiğiniz gibi burada maksimum, minimum ya da daha fazla farklı işlemler, standart sapma gibi yapıp seçiyor olabiliyorduk. Ben buradan ortalamayı seçmek istiyorum. Ve şunları da şöyle currency olarak değiştirmek istiyorum. Yani arkadaşlar ben bu kadar ortalama satışa kaç adet satış yapmış o satış sorumlusu bunu görmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar benim kafamdaki analiz için gerekli tabloları oluşturdum. Ama ben grafiklerimin yani pivot chartlarımın bu tabloyla bağlantılı oluşturacağım tablolarla farklı bir sayfada görüntülenmesini istiyorum. Yani benim analiz sayfam farklı bir sayfa olacak. Dolayısıyla hemen yeni bir sayfa açıyorum. Ve burada belli bir tasarım yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Tüm önce arka planın beyaz olmasını istiyorum. Bakın geliyorum seçiyorum. Beyazı seçiyorum. Şu ikinci satırda
şöyle genişleteyim, başlığımın bulunmasını istiyorum. Yani direkt bu sayfayı açan biri bu analizin ne olduğunu zaten başlıktan görüyor olmalı değil mi? Dolayısıyla şöyle şu alanı birleştiriyorum arkadaşlar. Ortalıyorum. Büyük bir yazı tipi olsun istiyorum. Kalın olsun istiyorum. Ve turuncu renklerini kullanacağım. Dolayısıyla turuncu arka plan olsun istiyorum. Yazımda mavi olsun istiyorum. Ve arkadaşlar buraya da satış raporu yazıyorum. Yanına da sales report diyelim. Şöyle bir tık daha büyütelim. Arkadaşlar ben bu başlığın alt kısmına da pivot chartlarımla, grafiklerimle uyumlu dilimleyici ve zaman çizelgelerini koymayı planlıyorum. Dolayısıyla şu aşağıya kısma da başka bir şey yapacağım. Ama şu başlığımın üstündeki ve altındaki satırların daha küçük, aynı boyutta olmasını istiyorum. Dolayısıyla CTRL'ye basılı tutarak mouse'u seçtikten sonra böyle ayarlıyorum. Bir tık daha büyük olsun. Aynı boyutta olmasını istiyorum. Ve şu 5 tane satıra da ya da 4 tane olsun. CTRL-Z diyorum. Şöyle 4 tanesini seçiyorum. Yandan hepsini aynı boyuta getiriyorum. Aynı boyutta olacak şekilde büyütüyorum. Şu alana dediğim gibi ben dilimleyici ve zaman çizelgelerimi koyacağım. Ama burada da arkadaşlar şöyle etrafında bir kenarlık olsun istiyorum. Dolayısıyla geliyorum şu kenarlık kısmına. Stilimi turuncu seçiyorum rengimi. Stili şu tipte olsun ve dış kenarlık olsun. Ve şuradaki satır genişliğimin aynısı da şunun altında da bulunsun istiyorum. Grafiklerim şu 9. satırdan itibaren başlasın istiyorum. Şimdi ben genel olarak bir arayüz oluşturdum diyebilirim. Şu kısma da analiz ismini verelim. Ve rengini de uyumlu olsun. Turuncunun bir tonu yapalım. Ve geliyorum tablolarıma arkadaşlar. Artık bunlara uygun pivot chart oluşturmaya başlayıp artık analizimi görselleştirebilirim. Hemen geliyorum. Her biri için bir pivot chart seçiyorum arkadaşlar. Buna ne diyelim? Başlıklarını koyarak götürelim ki karıştırmayalım değil mi? Kategori slash satış tutarı diyelim. Hemen CTRL-X ile şurayı da gizleyelim. Hide diyelim. Buraya getiriyorum. Şöyle küçülteyim şimdilik. Daha sonra biçimlendiriyor olacağım. Hepsini aynı şekilde arkadaşlar pivot chart'ımı şuradan oluşturuyorum. Buraya da ürün satış tutarı diyelim. CTRL-X ile aynı şekilde yapıştırıyorum. Şöyle yapıyorum. Şu totalleri silelim. Şu kısımları da silelim. Aynı şeyler arkadaşlar tüm grafiklerim için yapacağım. B kategori satış tutarı diyelim. Gelip buraya yapıştıralım. Aynı şekilde geldim pivot table analyze'a. Pivot chart diyelim. Ürün satış adedi diyelim. CTRL-X diyorum. Şuraya tutar dedik. Adedi diyelim. Şimdilik sadece arkadaşlar oluşturup oraya yapıştırıyorum. Geliyorum buraya. CTRL-X ile kategori ve yüzde satış. Aynı şekilde ürün ve yüzde satış diyelim. Böyle getirelim. Şöyle şimdilik koyalım. Ve arkadaşlar en sağda şu satış sorunlarının olduğu grafiği getirelim. Hemen bir design'dan bildiğimiz gibi başlık ekleyelim. Buraya da satış sorumlusu, ortalama satış tutarı ve satış adedi diyelim. Şimdi CTRL-X ile tekrar buraya getiriyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle kalsın. Ve tables yazan kısmı da gizlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben ortalamanın bu şekilde görünmesini istiyorum. Üstte kategoriler, altta ürünler olacak şekilde. Ve bunların hepsi içinde arkadaşlar aynı dizaynı kullanmak istiyorum. Bildiğiniz gibi ben şuradan bu dizaynı değiştirebilirdim. Öncelikle hızlı layoutlardan birini seçip hemen bir oluşturmak istiyorum. Mesela şunu seçelim arkadaşlar. Ve hepsi içinde aynı ikinciyi seçelim. Şöyle hemen hızlıca
yapıyor olalım. Ve şuradaki total yazan kısımların ben silinmesini istiyorum. Bulunmasını istemiyorum. Gerek yok. Ve arkadaşlar boyutlarını da bunların ayarlayalım istiyorum. Yani bütün grafiklerim aynı boyutta olsun istiyorum. Nasıl yapacaktım bunu arkadaşlar? Şu format kısmına gelip ben bunun büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyordum. 2.14 değil de 2.2 olsun ve uzunluğu da 4.29 değil 4 olsun arkadaşlar. Bakın 2.2'ye 4. Hepsini aynı boyuta getirmek istiyorum. Hepsine tıklayıp 2.2'ye 4 şeklinde boyutlarını ayarlıyorum. Ve arkadaşlar hizalamasını yapmak istiyorum. Yani hepsi aynı hizada bulunsun istiyorum. Bakın hemen getiriyorum. Alt alta yan yana aynı hizada olacak şekilde arkadaşlar koyuyorum. Düzenli gözükmesini istiyorum. Şu en sondaki arkadaşlar şeyim buraya sığmıyor ve farkındaysanız bunda 2 tane sütun var. Ve biz bildiğimiz gibi şuradan design kısmından gelip bu chart'ımızın şeklini değiştirebiliyorduk. Yani farklı bir grafik türü seçebiliyorduk. Nereden? Şu change chart type'tan tıklıyorum arkadaşlar. Bakın bu yatay değil de sütunlarımı dikey olarak görüntüleyebiliyordum. Yani satış sorunları dikey gelecek, değerler yatay gelecek. Dolayısıyla ben bunu tıklıyorum. Bu şekilde görüntülemek istiyorum diyorum arkadaşlar. Ve bunun için de hızlı bir şey seçelim. Şu şekilde görüntülenmesini istiyorum. Ve bunu şöyle uzatıp buraya sığacak şekilde daraltıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsinin aynı şeyde olmasını sağlayalım. Ve arkadaşlar şimdi yapacağım şey aslında bunların dizaynını seçmek. Dediğimiz gibi biz kendimiz format kısmından oluşturabilirdik. Ama şuradan hazır dizaynlardan birini hepsine uyguluyor olmak istiyorum. Şu dikey olarak gözüken bizim değerlerimizi net bir şekilde belli edeceği için hepsine satış tutarlarına bunu seçmek istiyorum. Satış adetlerine farklı bir tane seçmek istiyorum. Ona da şunu seçelim arkadaşlar. Ve şu yandaki tutar kısımlarını silelim. Yukarıda zaten yazıyor mevcutta. Ve şuradaki arkadaşlar yüzde olarak satış adetini de ben nasıl bunun chart tipini değiştirdim. Aynı şekilde bunun da arkadaşlar tipini şu çizgi grafikten yapmak istiyorum. Yüzde olarak olduğu için çok daha belirgin olacağını düşünüyorum. Şunlardan birini seçiyor olalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde ürün için olan kısmında şunu seçelim yine. Ve arkadaşlar şimdi ben az çok bir şeyler oluşturdum. Belli başlı küçük düzeltmeler yapmak istiyorum. Öncelikle tüm başlıklarımın benim aynı kalınlıkta ve büyüklükte olmasını istiyorum. Yani bakın 16 bir tık büyük. Küçültüyorum 14. Bakın bunu da aynı şekilde 14 ve kalın yazı tipi istiyorum. 14 ve kalın. Hepsinin uyumlu bir şekilde gözükmesini istiyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Hepsine aynı şeyi uyguluyorum arkadaşlar. Ve şuradaki farkındaysanız kısımlar, şu rakamlar yukarıdaki başlığa değmiş durumda. Ben bunu nasıl önleyebilirim? Şöyle içeri tıkladığımda şu içerideki kısmı böyle küçültebilirim arkadaşlar. Ve buna da aynı şeyi yapabilirim. Ve arkadaşlar ben aynı zamanda bu karışık şekilde listelenmiş verileri yani büyüklü küçüklü olarak listelenmiş verilerin hepsini sağ tıklayıp küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralayabilirim. Ne yapıyorum o yüzden? Bakın sağ tıklıyorum, short diyorum, largest and smallest yani büyükten küçüğe şekilde sırala diyorum. Ne yaptı? Aynı şekilde en çok satış olandan en az satış olana kadar sıraladı arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Aynı şeyi buna da yapıyorum. Ve hepsi için büyükten küçüğe şekilde sıralansın istiyorum. Yani ilk bakışta gören bir kişi bunların hepsinde en çok hangi kategoride ya da üründe olduğunu görüyor olmasını istiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde largest and smallest diyorum. Ve şunun da en son kalın yapalım. Ve şimdi arkadaşlar bunlarla alakalı turuncu bir rapor oluşturduğumuz için turuncu tonlarında uyumlu olması adına renklerini de değiştiriyor olalım. Şuraya geliyorum hızlıca turuncu tonlarını seçiyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Bunlar için de aynısını yapalım. Ve şunlar için de turuncunun tonları olsun diyelim. Hepsi uyumlu bir şekilde devam etsin. Ve arkadaşlar ben şimdi buradaki değerlerimin daha görünür olmasını istiyorum. Bunun için yani şu değer etiketlerini ne yapmam gerekiyor? Bunları düzenliyor olmam gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum format kısmına. Arkadaşlar şuradaki format payına tıklıyorum. Bakın burada zaten belli başlı bildiğiniz gibi ayarlamalar yapabiliyorduk. Öncelikle şuradan ben bunun kategorisini yani veri türünü genel değil de
currency yani para birimi olarak değiştirmek istiyorum. Burada para birimi olarak görüntülensin istiyorum. Ve aynı şekilde aşağıdakini de arkadaşlar para birimi olarak değiştirmek istiyorum. Ve satış adedi için de aynı şekilde arkadaşlar böyle virgüllü gözükmesini istiyorum ben bunun. Yani sayı şeklinde şu şekilde gözükmesini istiyorum. Aynı şekilde buna da tıklıyorum. Sayı şeklinde gözükmesini istiyorum. Ve virgülden sonra tek basamak olsun ikisinde de. Buradaki yüzde işaretleri de arkadaşlar yüzde zaten bu şekilde kalmalı ama sağda değil de şöyle yukarıda bulunsun ki net bir şekilde yüzde rakamları gözüksün istiyorum. Buna da tıklıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yukarıda gözüksün. Net bir şekilde görebilelim arkadaşlar. Kapatıyorum. Bu değerler için de aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Geliyorum yine Format Pane arkadaşlar. Burada farkındaysanız onlar sığmamış durumda. Dolayısıyla virgülden sonraki kısım olsun istemiyorum. Buraya 0 yazıyorum. Bakın ne oldu? Görüntüsünü de burada gördüm. Çarpıya basıyorum. Bakın daha okunaklı bir şekilde yer aldı. Yani biraz önce dışarı taşmış durumdaydı. Tabii biraz daha içeri geldi. Yine ben dışarıda bulunsun istiyorum. Yani outside'da bulunsun istiyorum. Tıklıyorum. Bu şekilde çok daha okunaklı ve güzel göründü arkadaşlar. Şimdi benim genel tasarımla alakalı az çok yapacaklarım bitti diyebilirim. Şu dışındaki her bir şeyin de çerçevesi gözükmesini istiyorum arkadaşlar. Bütün bulunsun istiyorum. Dolayısıyla format kısmına geliyorum. Şurada bildiğimiz gibi outline dediğimiz kenarlık vardı. Hepsini no outline diye seçiyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Her birine tek tek no outline diye seçiyorum. Şöyle devam ediyor olalım. Arkadaşlar benim aslında az çok görüntüm bitti diyebiliriz. Şimdi geldik slicer ve timeline eklemeye. Herhangi birine tıklıyorum arkadaşlar. Geliyorum Pivot Chart Analyze'a. Hemen diyorum ki Insert Slicer. Öncelikle bir satış sorumlusuyla alakalı bir slicer koymak istiyorum. OK diyorum. Bakın hemen slicer'ım oluştu. Şöyle küçültüp biçimini ayarlıyor olmak istiyorum arkadaşlar. Böyle tıklıyorum. Biraz daha geniş olsun istiyorum. 2 sütundan bulunsun. Ve yine turuncunun tonlarında olsun arkadaşlar. Şöyle şurada da daha koyu renk var ama açık renk daha iyi görünüyor. Şöyle yapalım. Bu şekilde satış sorumlularımız burada yer alsın. Aynı şekilde herhangi birine tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Bu sefer de bir timeline eklemek istiyorum. Tarih sütunumuzu seçiyorum. Geliyorum buraya arkadaşlar. Timeline'ımı ekliyorum. Biraz dışarıda kaldı. Şöyle şu alanı bir tık daha büyütelim. Sığacak şekilde olsun. Şöyle yapıyorum. Bunu da aynı boya gelecek şekilde genişletiyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Bu timeline'ımızı da turuncu tonlarında ekleyelim. Ve burada arkadaşlar öncelikle yıllarımız yer alsın. Şunu şöyle küçültelim. Ve aynı timeline'dan bir tane daha ekleyelim. Onda da CTRL-C deyip yanına CTRL-V ile kopyalıyorum. Şeylerimiz olsun. Şöyle yapalım. Yine kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Burada da arkadaşlar aylarımız olsun. Şöyle yan yana bitişik bir şekilde timeline'larımızı koyalım. Ve bir yanında da yine günlerimiz olsun arkadaşlar. Şöyle günleri de küçük bir şekilde yapalım. Sırasıyla filtreleme yapılabilsin. Hepsi bir arada görünsün. Şu all period yazan kısımlar arkadaşlar gözükmesin. Şöyle hepsinden tıklayıp onları kaldırıyor olalım. Ve başlıklarını da değiştirdim. Burada tarih date ya buraya yıl diyelim. Şuraya çeyrek diyelim. Buraya ay diyelim. Buraya da gün diyelim arkadaşlar. Ve bunu da yine slicer'ımda aynı şekilde başlığını satış sorumlusunun yanındaki şu başlığı kaldırıyor olalım arkadaşlar. Ribbonumuzu gizleyelim. Şu başlığımızı biraz daha genişletelim. Ve arkadaşlar bir de en son kontrol etmemiz gereken şey sağ tıklayıp bizim tüm tablolarımıza bu slicer'ımın ya da timeline'ımın bağlı olup olmaması. Hemen tıklıyorum arkadaşlar. Bakın benim oluşturduğum tabloların hepsinde bağlı değil. Hemen tıklıyorum. Hepsini bağlamak istiyorum birbirine. Aynı şekilde timeline'larım için de aynı şeyi yapıyorum. Hepsini arkadaşlar bağlıyorum. Sağ tıklıyorum. Hepsi için. Bakın bunda oluştu. Sadece şuradaki yok. OK diyorum. Kontrol ediyorum. Hepsinde var. Tekrar kontrol ediyorum. Hepsinde var arkadaşlar. Artık benim dinamik bir dashboard'um oluşmuş durumda. Hemen kontrol edip kullanmak istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki Ahmet Sevim. Tıklıyorum buraya. Ne yapıyor arkadaşlar? Ahmet Sevim'e ait hangi kategorilerde kaç tutarında satış yaptığını, hangi ürünlerden kaç tutarında satış yaptığını, kategori satışa dediğini, aynı şekilde ürün satışa dediğini burada görüyorum.
Yüzde olarak kategori satış oranını görüyorum. Aynı şekilde ürün olarak görüyorum ve zaten o Ahmet Sevim'i seçtiğim için de ona ait ortalama satış tutarını ve yanında da satış toplam adedini görmüş oluyorum arkadaşlar. Basıyorum. Belki ben yılları kıyaslamak istiyorum. Buradan yıllara basabilirim arkadaşlar. Yıl bazında ayrı ayrı tüm ayrıntılara bakabilirim. Aynı şekilde ay bazında ya da çeyrek bazında ya da gün bazında direkt bir güne ait satışı da buradan görüntülüyor olabilirim buradan filtreleme yaparak. Yani arkadaşlar bu şu an hiçbir formu kullanmadan sadece pivot tabloları ve ona bağlı olarak oluşturduğumuz pivot grafiği, dilimleyiciyi ve zaman çizelgesini kullanarak yaptığımız dinamik, hareketli 2 yıla ait belli satış sorumlularının satış adetlerini, satış tutarlarını tek bir raporda ve tek bir tıkla hızlıca görüntüleyebileceğimiz bir dashboard, yani bir rapor oluşturmuş olduk. Bir formülde kullanmadık gördüğünüz üzere, ki zaten bahsetmedik ve ileride bahsedeceğimizde çok daha tabii ki kompleks raporlar oluşturuyor olacağız. Ama şu ana kadar bildiklerimizde böyle bir şey oluşturuyor olabildiğimizi görüyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar, dolayısıyla şimdilik bu raporumuz bitti. Daha sonra ekle sekmesinden, belli grafiklerden, şekillerden bahsetmeye devam ediyor olacağız. Dolayısıyla şimdilik görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum.